Girdik mi? Evet. Evet, yanımızda kim var bakın bakalım. Maruf. Merhaba. Evet, Ben Hintli Maruf. Hintli Maruf diye sosyal medyada. Evet. Benim adım Maruf Khan normalde ama sosyal medyada Maruf Khan Hintli mı? Maruf. Evet. Arif Kağan'ın, Amir Kağan. Salman, onlarla Onunla bir ilişki. ilişki. Hindistan'da Khan soyadı gene normal. Normal, bayağı var. Bayağı var. Bizdeki Naber Yıldırım Maruf? gibi. İyi, Nasılsın? teşekkür ederim. Hoş geldin geldiniz. öncelikle. Siz Sen hoş de hoş geldiniz geldin. Hindistan'a. Aynen. Türkiye'de yaşadın herhalde. Türkçeyi nasıl öğrendin? Ben evet 2 yıl Türkiye'de kaldım. 2 yıl. Evet. Okul için mi? Yok sadece dil kursuna gittim. Yani böyle, buradayken bir Türkiye ilgili bir merakım vardı. Zaten Hint diziler burada, Türk diziler burada meşhur. Türk dizilerden mi esinlendin, Evet, merak biraz ettin? onu izliyordum. Sonra bir merak ettim işte kültür, ondan Türkçe az kelimeler Vay be. öğrendikten sonra Hangi Türkçe dizi öğrenmeye karar verdim. O zaman vardı, Diriliş Ertuğrul vardı. Ben Diriliş Ertuğrul'dan onu yola izliyordum. çıktın. Vay be. Onu çok izliyordum. Yani Diriliş Ertuğrul'u izledin, sonra dedin ki 2015 Türkiye nasıl herhalde. bir yer acaba Evet. dedin. Evet, evet. Dil kursuna gittin 2015'te. 2015. Wow, hikayeye bak. Sonra Sonra işte Türkiye'ye gittim, Türkçe öğrendim. Ondan sonra Hindistan'a döndüm. Şu an Hindistan'da işte Türkiye'den gelen iş adamlar veya turistler, onlara tercümanlık veya rehberlik yapıyorum. tercümanlık ve rehberlik yapıyorsun. Peki sen yani Türkiye'yi özlüyor musun? Orayla ilgili bize söylemek istediğin bir şeyler var mı? Tabii Türkiye'de çok güzel bir ülke. Yemekler, kültürü çok zengin. Yani insan özler tabii, ben de özlüyorum. Her şey burada olduğu için geri döndüm. Evet, Burada doğru. işler devam ediyor ama Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de hangi yemekleri seviyorsun mesela? Türk yemekleri süper. Sence çok Türk özlüyorum. yemek- Hatta gelenlere söylüyorum getirin diyor. Değil mi? Ama işte bozuluyor ya. İskender ondan sonra Oo. bunlar bozuluyor. Lahmacun. Aynen, Onun için bozulur, getiremiyorlar. doğru. Evet. Peki Türk yemekleriyle sence Hint yemekleri benziyor mu? Yani tat olarak ya da aroma olarak. Yok yani çok aralarında çok fark var. Hint yemekleri çok fazla baharatlı, bol baharatlı ve acı. Bir Hintli bile Evet. söyledi. Evet. Çok baharatlı, çok kokuyor, baharat kokuyor. Bir de çok acı. Yani herkes dayanamıyor. Doğru. Peki sen din olarak Hinduizm mi yoksa Yok, ben Müslümanım. Müslümansın? Ben Müslümanım. Evet. Çünkü Hindistan'da çok fazla Müslüman da var. Evet, 250 Hindistan'da yani 250 %80 Hinduist, ondan sonra %15-16 Müslüman. Ama nüfus olarak burada 250 milyon, 200 falan yapıyor. 200 milyon. 200 milyon Yani Hindistan'da 200 milyon yani Müslüman var. Müslüman yaşıyor. Vay be. Delhi'de yaşıyorsun. Hem ben Delhi'de yaşıyorum. Kaç yaşındasın? 28 yaşındayım, evliyim. 28 yaşında. Bir tane çocuğum var. Ya Bir yaşında. çocuğun adı ne? Hanzala, Kaç yaşında? 1 yaşında. 1 yaşında bir tane de çocuğu var. Yani eşin de Müslüman. He, eşim de Hintli. Müslüman, Doğru. Hint. Aynen. Tamam. Çocuğun adını Ertuğrul koysaydın. Evet, Evet. bu güzel bir fikir. Yani önce bana bir söyleseydi koyardım ama hiç aklıma gelmedi. Doğru, mantıklı. Hindistan'da yaşamak nasıl? Evet, ben Zor de onu mu? soracaktım. Evet, Hindistan'da yaşamak zor. Yani bu kadar nüfus var. Onun içinde yaşamak, biliyorsunuz siz de gezdiniz. Kaç gün gezdiniz Bir buraya? haftadır buradayız. Bir hafta Evet. buradayız. Ortalık görüyorsunuz. Yani biraz fakir bir ülke. Ondan sonra çok dinler var. Onun içerisinde yaşıyorsunuz. Yani Kaç din var burada? Burada 10 tane din var. Yani Sayabilir misin? dünyanın her ne din varsa burada var. Mesela Hinduizm en çok. Hinduizm. İkinci sırada Müslüman, Müslüman, Budistler, Budistler, Sihler, Sihler, Punjab bölgedeki Sihler. Ondan sonra Hristiyanlar, Hristiyan. Yahudiler, Cenler, Parsiler. Cen mi? Cen, evet. Onlar beyaz giyerler. Hiçbir canlı falan yemezler. Soğan da Oo. yemezler. Soğan, ha. Hep beyaz giyerler. Siz Bir belki restorana görmüşsünüz. girerken menü vardı, 2 tane farklı. Evet, Cen menüsü. Ha, evet. O Onlar yüzden. çok evet, aynen. Bak ilk defa böyle bir şey Vay duydum. be. Böyle toprak içinden çıkan bir şey de Bitkisel. yemiyorlar. Ha, yemiyorlar. Mesela patates de yemezler. Tamamen vegan. Ha. Yok, vegan da Toprağın değil o. içinde- İçinden mesela ağaçtan çıkıyor, onu yiyebilirler. Ama toprağın içindeki mesela bu soğan, Patates. patates. Et. Onu Canlı zaten hiçbir şey yemiyor zaten. canlı hiç öldürmeyen, sinek bile Ne öldürmezler. yiyor peki bunlar? Domates ver. Çok yani Tam bir çok doğa sade dostu yani, yani. çok sade Wow. yaşıyorlar. İlginç bir ilginç. din. İlginç bir, zor, Evet. ilginç bir din. Bak 2 tane menü vardı arkadaşlar. Bir restorana giriyorduk ve orada dedim ki bu ne menüsü dedim. Ben vegan menü zannettim. Çünkü yeşil ve hani etsiz bir menü dedi bana. Ben de vegan zannettim. Meğersem Cen menüsüymüş. Hani soğan da olmuyormuş, ondan sonra patates falan da olmuyormuş. Vay be, teşekkürler bu bilgi için sana. Peki Maruf'cum, şimdi Delhi'de yaşıyorsun. Türkler buraya geldi mi çok zorlanıyorlar yemek konusunda.
Evet, yemek konusunda zorlanıyorlar. Biz yine de mesela Türkiye geldiği zaman ben şahsi olarak çok dikkat ediyorum. Mesela çok fazla şey yediriyorum. Pizza, hamburger, yani Türkiye'deki olan şeyler yani. Çünkü ben de korkuyorum hastalanacağından. Çünkü onlar baharata, ondan sonra acıya alışkan değiller. Ben de Türkiye'de kaldım 2 yıl. Ben de oraya alışmıştım. Sonra bana 2 ay böyle uğraştım yani. Biraz rahatsızlandım burada yemek yedikten sonra. Onun için evet zorlanıyorlar. Ama böyle mesela sosyal medyada görüyorsunuz, sokaklarda gösteriyorlar. Bazen şey diyorlar, ben Hindistan'a gelmek istiyorum da ne yiyeceğim? Aç kalırım, su bulamam ama öyle bir şey yok yani. Burada en lüks dünyadaki lokantalar var. Siz biliyorsunuz belki gelmişsiniz. Şu an oradayız mesela. Yani istediğiniz yemek bulabilirsiniz. Ama Hint yemek biraz değişik gelebilir. Ama dünyadaki Avrupa mutfağı burada var, Arap mutfağı burada var. Türk mutfağı da bulabilirsin. Şimdi peki sen mesela Türkiye'ye gittiğinde oradaki yemeklere hemen alıştın mı? Böyle miden bir şey oldu mu? Bozuldu mu? Yani güzel bir şey. Midem bozulmadı ama çok tatsız gelirdi bana. İyi bak Acısı, işte. tatsız, yani Baharat yok. tuz yok, ondan sonra biber yok, bir şey yok. Nasıl yiyeceğim? Bol biber kullanıyordum. Pul biber mi diyor? Pul Evet. değil. O kırmızı biber oluyor ya. Kırmızı biber, Onu evet. atıyordum. Sonra 2 ay oldu, 3 ay oldu. Buradan hatta 3 ay sonra biri giden oldu Hindistan'dan Türkiye'ye. Ondan turşu istedim. Vay be. Hindistan'dan istedim. Hindistan'dan turşu istedim. var oğlum, bizde kralı var. Yok işte bize göre değil. Oo, sizin turşu İki kutu farklı istedim. mı? Onlarla idare ettim. Sonra o da bitti. Sonra yavaş. Bak ya demek ki O kadar sadece alıştım ki bize şimdi olmuyormuş. o daha iyi geliyor. Değil mi? Şimdi o daha iyi geliyor diyor. Türk yemeklerini Türk özlüyorum yemekleri daha iyi diyor. geliyor. Sizin şey var, sik kebabı. Evet var. Ama o Yani, Türkiye'den geliyormuş. Normal Aynen, şiş aynen. kebabından Şiş kebabından geliyor. çevrilmiş. Evet. Ama içine yine yorum katıp böyle Tabii, baharat tabii. Acı, eklemişsiniz. Safran falan var içinde. Yani, acı var. evet, acı var. Aynen. İlginç bir yemek ya. Evet. Hindistan'da en sevdiğin şehir neresi? En sevdiğim şehir Şimla. Şimla. Çünkü ben dağlı bölgeleri severim. Soğuk biraz. Onun için Şimla biraz az kalabalık, dağlık, tertemiz. Havası temiz. En soğuk şehir neresi? En soğuk şehir Keşmir bölgesi, Himachal bölgesi. Şu an kar yağıyor. En güvenli bölgesi neresi? En güvenlik Kuzey Hindistan. O yanlış. Ne diyoruz? Güney Hindistan. Goa tarafı mı? Goa tarafı. Kerala, ondan sonra Tamil Goa'yı Nadu. zaten çok Goa. öneriyorlar. Onlar evet güvenli. Vay be. Goa'ya böyle balayı için falan gidiliyor değil mi? Evet. Hani Güney Hindistan biraz daha böyle eğitim oranı yüksek. Ondan sonra ekonomisi biraz yani insanlar zengin. Evet. Eğitimli, onun için biraz güvenli. Burası şey çünkü gerçekten biz mesela sokakta yürürken bile onu fark Kuzey ediyoruz. Hindistan genelde fakir. Eğitim oranı, ve eğitim yani oranı fakir düşük. demeyelim de eğitim çok Yani burada. Güney Hindistan'a göre evet. Aynen biraz. eğitim. Peki burada kaç dil konuşuluyor? 3000 Burada- tane dil var diyorlar. Yok Aynen. artık. Aa, Böyle binlerce din var ama resmi olarak 24 tane dil. 24 Resmi yani tane devlet resmi kullanıyor. dil konuşuluyor. Ve bazen bazı Hintliler aralarında İngilizce konuşuyorlar. Çünkü kendi dillerini bilmiyorlar. Mesela biri güneyde yaşıyor, biri kuzeyde, birbirinin dillerini bilmediği için İngilizce'de buluşuyorlar İngilizce, değil mi? Mesela bir tanesi Sikh, diğeri Hindu. Anlaşamıyor, İngilizce Anlaşamıyor. konuşuyor. O zaman İngilizce kullanıyor. Aynen, Ben de doğru. mesela Güney Hindistan'a giderken Hintçe, ben normal ana dilim Hintçe. Onlar Hintçe anlamıyorlar. O zaman İngilizce kullanmak zorundayım. Aa, Ha. ilginç. Evet işte. Ben mesela çünkü masada oturuyoruz restoranda. Yanımda 2 Hintli var. İngilizce konuşuyorlar. Dedim niye böyle? Marufa sordum. Evet. Sebebi buymuş. Peki sence burada neden insanlar kafalarını sürekli sallıyor? Böyle. Var. Evet merak Evet, ettim. evet. Ben de alıştım artık Bana, böyle yapıyorum. evet. Mesela Ben de evet gitmeden diyeceğiz ya. Evet ağızla konuşmuyoruz. Tamam. Ama her şeyde mesela Evet. İyi. her zaman Okey. yapıyorlar. Tamam. Bir sürü getiriyorum. anlama geliyor Evet, değil mi? evet. Çok anlamı geliyor. Bu bizim alışkanlığımız. Daha az konuşmak için mi yapıyorlar? Az konuşmak için olabilir. Niye kornaya Veya basıyorlar? dillerimiz farklı olduğu için belki o işaretlerle Evet. şey yapıyoruz. Aa, o da doğru. Niye kornaya basıyorsunuz sürekli? O korna evet. Türkiye'de yok Şimdi öyle bir şey. he, Az var. kavga olur değil mi? Aynen. Kitle dayak Kavga yersin çıkar sopayla. evet. Evet, Sopa. evet. Şimdi herkes belki Doğru. dikkat ettiyseniz yani adam insanı anlaşıyor korna ile. Evet. Anladın mı? İnsanlar kornayla Mesela anlaşıyor trafikte. eğitim seviyesi düşük Heh, olduğu bak, için evet. ehliyeti de rüşvetle alınıyor. Aa. Herhangi sınıfa girmeden. Bu durumda ne oluyor? Şaka yapıyorsun. Kuralları bilmiyorlar. Bak kaç defa ölümden döndük biz. Ha, kuralları bilmiyorlar, trafik kurallarını. Evet. Böyle ol. Mesela ben biliyorum, belki karşımdaki bilmiyor. Vay, ben ne yapacağım? vay, Onu vay, geçmek vay. istiyorum. Ya ne yapacağım? Korna basmak zorundayım. Evet. Yoksa o
sinyal vermeden sağ sola olur yani. Bir de şeyi Ben- gördüm. Çok fazla herhalde trafikte sıkışıklık olduğu için motorların dikiz aynaları içe dönük ya da yok. Şimdi Hindistan'da çok fazla trafik kazası olduğu için motorların ya aynası yok ya da aynalar bu şekilde içe dönük, yani arkayı göremiyorsunuz. Bakın şurada da aynası olmayan bir motor. Aynen hiç Bazı kullanmıyorlar. arabaların Evet. da dikiz aynası yok bu arada. Aynen. Çünkü hep Dikiz ayna kırılıyor yani. kırılıyor. Trafikten Evet. Onun için mesela biri bu şeritte gidiyor, biri diğer şeride. Evet. Yine de korna basıyor onu Tabii şey çünkü yapmak için arkadakini yani. öndeki görmüyor. Ayna yok. Görmüyor. Mecbur kornayla anca Kornayla yani. Ya müzik anlaşıyor. dinliyorsa arabada son ses nasıl olacak? İşte bir şekilde oluyor yani. Dinlemeyecek. Aynen. Dinlemeyecek ama. Dinlemeyecek. Geçen dinliyor diyor önümüzde otoban. Burası Hindistan abi, bir şey Aynen. olmaz. Aha, aynen. O zaman şimdi Dinlemeyecek kaza yani, yani. kaza yapacak. Peki sence ne kadar kaza oluyor burada? Çok kaza oluyordur Öyle muhtemelen. oluyor mu kazalarda? Tabii motorcular çok fazla oluyor. Motor kazası, evet. Sen motor kullanıyor musun? Ben de kullanıyorum. Aman Çok abi zor. dikkat et. Ben en son Instagram'da paylaştım. Aa. Motor nasıl kullanabiliriz Hindistan'da ve ne kadar zor. Gördüm onu. Gördün Ve mü? çok zor. Evet. Değil mi? Zor, ne kadar Doğru, çok zor. Vay be. Çok zor. Bir çıkıyor karşısına Sağdan bir biri şey geliyor, çıkıyor, soldan biri bir geliyor, yerden arkadan inek. biri korna çalıyor. Evet. Ondan biri geliyor. Yabancı yatırımcılar ne iş yapıyor buraya geldiklerinde? Mesela Türkler buraya geldiğinde ne iş yapıyor? Türkler buraya gelince ne iş yapıyorlar? Çok fazla mesela Mumbai'de şu an metro yapılıyor. Metroda tur şirketleri var. Yani ona aktif- Metro. Evet, metroda çalışıyorlar. Çok fazla oraya da geliyor Türkler veya ne diyoruz? Makinalı. Mesela şey var burada, Beko. Beko. Beko burada var. Beyaz eşya. Beyaz ışığı. Onun ilgili veya ilaç maddesi. Hem madde mi diyoruz? Ham madde. Ham madde satın almak için, onun için geliyor. Şey peki, burada asgari ücret ne kadar? Asgari ücret eyaletler ve şehirlere göre değişebilir. Delhi'de. Delhi'de mesela 25.000 rupi. Oo. Bu da ne yapıyor? 10.000 TL falan. 12.000 TL falan yapar. 12.000 TL. 100 dolar yapıyor. Vay be. Türkiye'de çok kalori yanı yok canım. Doğru. Biz aynı 500 dolar. 500-600 dolar. Ama şey var yani asgari ücretten aşağı çok çalışanlar var. Evet çok burada. çalıştırıyorlar. Mesela Herhangi bir Türkiye'de sigorta yok, tam tersi. emeklilik yok. Evet, sigorta yok, emeklilik yok diyor. Bak Türkiye'de ise bence asgari ücretin üstüne çalışan daha çok yani. Burada aşağıda Ya çalışanlar tabii çok. burada da aşağıda çalışan çok var. Hatta geçen bir yere gittik biz. Günde 3 dolar karşılığı çalışanlar Okla'da bir gece var. kondu mahallesine gittik. Nerede? Okla'da. Ha, Okla'da evet var. Ne oranın ismi? Sanctuary bilmem neydi. Ha, tam ben de hatırlamıyorum ama Okla'da var evet. Orada şeyler vardı. Küçük atölyeler vardı. Eski kıyafetler, kumaşları Evet. ayırıyorlar. Kadınlar böyle kumaşları ayırıyordu. Günde 1 Evet. dolara çalışıyorlar. Ha 1 dolar evet. 1 dolar, 3 100 rupi, dolar, 200 rupi falan. Ve 10 saat çalışıyorlar. 10 saat çalışıyor. Yani fazla çalışıyorlar bir de. Çok fazla çalışıyor. Nüfus Sonra çok, Hindistan'da yaşıyor. Hindistan'da zor. evet. Nüfus çok fazla olunca işte durumlar böyle oluyor. Nüfus Hükümet fazla. peki yani ne yapmıyor? Bununla ilgili bir geliştirmelik çalışmalar var mı? Ya, hükümeti yani çok tembellik var hükümette Kimse de. Yani umurunda değil. kimse farkında bile değil. Öyle geliyor bana. Bence Bu gibi umursamıyor. ülkelerde şöyle. Umursamıyorlar, evet, Yani umursamıyorlar. bunu 50 bin ülkeye gitmiş kardeşiniz olarak söylüyorum. Afrika'da da gördüm aynı senaryoyu. Bu gibi ülkeler patron ülkesidir. Aynen. %5'lik kesim vardır. Çok zengindir. Evet evet. %95'i de kendi haline bırakırlar. Evet. Orta kesim yoktur O mesela. orta kesim yoktu. Evet. Burada da aynı. doğru. Orta kesim tamamen yok olur. %5 üst zengin işte şu mahallede mesela aynı Evet. Bu mahalleye bakıyorsun. Burası en lüks yeri Aynen. Delhi'nin. Otellerin geceliği 200 dolar. Otelde çalışan bir personel bir gece konaklama parasında çalışıyor bir ay. Bir aylık evet. Ve evini düşün. geçindiriyor. Böyle. Durumda böyle. Gerçekten şey. Zor ya. Neyse güzel şeyler arkadaşlar. Peki dikkatimi çekti böyle restoranlarda falan sürekli çiğ soğan ikram ediliyor. Sebebi ne? Ve çok fazla her şeyde çiğ soğan ve sarımsak tüketiliyor burada. Evet sarımsak mesela Türkiye'de şey veriyor, salata veriyorlar. Evet. Bizde dikkat ettiyseniz yemekten önce soğan yani salata soğan. yerine geçiyor. Salata yerine burada sarımsak, soğan salata, kullanılıyor. soğan getiriyorlar. Evet, evet, salata Bir de yerine. sos getiriyorlar. Yanında Yeşil. evet, yeşil bir mint sos sanırım. Mint sosu, Yoğurt ve mint. Evet, onu getiriyorlar. Aynen ona batırıyorsun soğanı daha güzel böyle ağzında parlayan bir tat oluyor. Öyle bir arkadaş öyle anlattı. Evet. Sen seviyor musun öyle? Ben seviyorum ben. Aynen. Mesela ben yedim orada. Evet soğan yedim. doğru. Yemiştin. Türkiye'deki en çok sevdiğin şey ne oldu? Yani gözüne batan, buradan çok farklı olarak en çok neyi sevdin? Türkleri sevdin mi Türkleri? Oraya gelecektim yani insanlar. Yani İnsanlar. gerçekten birbirine saygı Misafirperver duyuyorlar. değil mi? Misafirperver. Çünkü 2 yıl kaldım ben. Yani böyle bir millet görmedim. Çok misafirperver, hiçbir sıkıntı çekmedim. Yani saygılı insanlar. Burada bakıyorsun Hindistan'da insanlar
hiç saygı yok yani birbirine. Evet, burada hiç saygı Kaç defa yok. motor çarptı bana. Ha, hiç çarpıyor. özür dilerim de demez yani. Yok, yok, Geçiyor. devam ediyor. Geçiyor. Normal Farkında çünkü değiller. onlar için. Devam Aynen. ediyor. Vuruyor O bana devam iyi, ediyor. çok iyi geliyor Türkiye'de. Evet, doğru. Süratle bir geçti yanımdan buradan aynayla vurdu koluma. Aynen. Türkiye'de yaşamak ister miydin peki? İsterdim. Değil mi? İsterdim. Ailem, akrabam, her şey Evet. burada olduğum için düşünmedim. Ama güzel bir ülke. Eşin Hintli mi? Hintli. Evet. Vay be. Eşin gitti mi Türkiye'ye? Yok, eşim hiç Götürmek gitmedi. istiyor musun? Ben gitmek istiyorum. İnşallah bir gün nasip olur. İnşallah. Durumumuz müsait olur. Giderim. Peki Türkiye'de nerede yaşadın? Onu merak ediyorum. Bir yıl ben Ankara'da kaldım. Bir yıl Ankara. İstanbul'da. Neresi İstanbul'un- Ankara'nın? Ankara Dikmen'de. Oo Dikmenliler. Dikmen. Menliler. Yorumlara Kızılay, söylerim. Ulus, oralara çok giderdim. Oo bak bak Gördüm bak. adam Ankara simidi yiyormuş her gün. Ankara Türk- şey, diyordu. İstanbul. Bebe. Ankara, Bebe. Bak bebeği bile biliyor. Ankara Bebe. bebesi. Ankara Bebe. Evet, Evet. meşhur. Süper Şey vallahi. İstanbul'da nereye gittin? İstanbul'da Pendik'te kaldım. Pendik'te kaldın. O uzak. Evet, o uzaktı biraz. Yani niye iki şehir değiştirdin peki dil kursu için? Hı? Dil kursu için iki şehir değiştirdin neden? Evet. Mesela ilk sene şeyde kaldım. Dil kursunda İstanbul'da. İkinci sene de Diyanet Kur'an kursuna gittim biraz. Böyle Oo. Kur'an öğrenmek için. Pendik'e. Pendik'te evet. Çok iyi. Bak bir sene dil kursuna gitmiş, bir sene Kur'an kursuna Maşallah. gitmiş. Vay be helal olsun sana. Teşekkür ederim. Vallahi çok güzel. Var mı başka sorun? Yok. Şimdi sen sor bize. Tamam, güzel. Evet. Size sorayım. Siz bir haftadır buradasınız. Evet. Yani bana da Instagram'da, sosyal medyada çok yazanlar oluyor. Yani şimdi Hindistan'la ilgili çok kötü şeyler var. Evet. Yemek bulamayız, onu çok tehlikeli diyorlar. Sokakta tecavüz ederler. Tabii o olaylar var. Yani inkar etmiyorum. Yani her ülkede olduğu kötü şeyler var. Evet. Bunu siz gezmişsiniz Evet. burada. Yemek konusunda ne diyorsun? Yani gerçekten gelip burada sıkıntı çekerler mi? Yani nasıl, ne diyorsun? Yani yemek konusunda ben Hint yemeklerini gerçekten çok seviyorum. Ve burada Hint yemekleri istemiyorsanız bile yiyebileceğiniz gerçekten çok iyi restoranlar var. Mesela şu anki geldiğimiz bölge, onun dışında gittiğimiz birkaç restoran daha vardı. Onlar çok iyi, daha çok İbrahim Hint yemeklerini denedi. Ben burada çok deneyemedim. Sen ne diyorsun? Hint yemekleri güzel de işte mide alışık olmadığı için yedikten sonra mideyi rahatsız ediyor. Evet. Evet ama global yemekler var. Ama international yemekler, Yunan restoranları, Türk restoranları, Arap mutfakları, kebapçılar hepsi var. Aç kalmazsınız burada. Yok aç kalmazsın. Sadece Sadece- güvenlikle ilgili dikkat Evet. etmek lazım. Güvenlikle ilgili dikkat etmek Ben lazım. oraya geleceğim. İkincisi diyor, mesela sosyal medyada çok gördüm hep. Hintliler baharat kokuyorlar. Baharat Böyle bir şey var kokmuyor mesela, ben ya. kokuyorum. Yok. Yok, Kokuyor yok. muyum? Koklayayım yok. Baharat Baharat yok. Ben onu şaka olarak yani Testi. sosyal medyada çok gördüm. Valla uçak baharat kokuyor. Ondan Hintliler sonra değil, Hint- bazı sokaklar. Sokaklar O sokaklar kokar. Tabii. Pazarların Temizlik, olduğu yer. evet, Pazarların temizlik, olduğu. temizlik Oranın konusu olduğu. biraz eksiklik var Hindistan'da. Özellikle Ondan Old sonra aynen Old Delhi. O Kıyamet fena. Mahallesi ya. Fena, evet, evet. Ondan sonra yemekler satılıyor sokaklarda. Ondan sonra baharat satılıyor. Onun için koku Orası olabilir. Yani normal. şey değişik gelebilir. Evet, insanlar değil ama yani. Sokak kokuyor. Onu belki demek istemiştim. Başka bir kadın olarak güvenli mi? Yani nasıl hissettiniz burada? Kadın olarak bence güvenli değil. Evet. Aynen. başına, Yani tek değil. başına kadın için Ben- arkadaşlar evet. dikkat etmeniz lazım. Yani Evet. böyle gece çok fazla ondan sonra tenha bir yere Evet. giderken dikkat etmeniz lazım. Veya Yanınızda mesela birinin araç olması kullanırken, lazım. burada Hindistan'da Uber var. Hani Evet, Uber uygulamalı. en iyisi. Evet. Yani uygulamalı araç kullanmanız lazım. Hem uygun hem de güvenli. Hem güvenli hem Yani onu devlet de takip edebiliyor. Ondan sonra arkadaşınızla da paylaşabilirsiniz Aa, doğru. nerede olduğunuzu. Yani böyle sokaklarda gezen tuktukçular, arabacılar, onları da kullanmasanız daha iyi olur. Aynen öyle. Kesinlikle. Maruf burada aynı zamanda tercümanlık yapıyor arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz ki bizim birçok ülkede bu tarz hizmetlerimiz var. Yaklaşık 7-8 ülkede. Hindistan'da da bu gibi işler yapmayı planlıyoruz. Biz Maruf'un iletişim bilgilerini bırakalım buraya. Eğer yolunuz Hindistan'a düşerse, bir şeye sıkışırsınız, tercümanlık desteğiniz olur. Bütün şehirlere gidiyorsunuz. Yardımcı olursunuz inşallah. Aynen. Maruf'a yazın abi Instagram'dan bizim selamımızı söyleyin. Yardımcı Aynen. olur size. Evet. Çok iyi olur Teşekkür yani. ederiz. Gerçekten çok memnun Rica olduk ederim. seninle tanıştığımıza. Tekrar beklerim sizi buraya Hindistan'a. Kesinlikle. Varsa Maruf'a sormak istedikleriniz yorumlara yazın arkadaşlar. Sizler adına bizler de sorarız yine. Aynen. Ve iletiriz sizlere video olarak. Kendine iyi bak. Teşekkür Çok ederiz. teşekkürler. Siz dönüyorsunuz yarın. Aynen. Biz yarın gidiyoruz. Tamam, ben Görüşürüz. tekrar beklerim.
Hindistan'a. İnşallah. Beraber gelip gezeceğiz Evet, Maruf'la. Aynen. misafir etmek isterim. Biraz geç tanıştık. Geç tanıştık. Evet. Geç son gün tanıştık. tanıştık arkadaşlar. Onlar da gidiyorlar. Bugün bizim son Ama günümüz. bir dahaki seferde inşallah ben misafir etmek isterim. ederiz. İnşallah. Çok Kendinize iyi teşekkürler. bakın. Kendinize Buraya iyi kadar bakın. izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet. Hindistan'dan. Yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Ben de sosyal medyada Instagram'da Hintli Maruf Hintli ve Maruf, YouTube'da da Instagram'dan Hintli Maruf takip olarak edin. yazarak ulaşabilirsiniz Evet, arkadaşlar. edin evet, Maruf'u. evet. Teşekkür Kendinize iyi ederim. bakın. Herkese selamlar.